Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de birçok meyveden bahsetmektedir. İncir, zeytin, hurma. Ancak dikkat çekici bir ayrıntı vardır. Üzüm, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette tekrar tekrar karşımıza çıkmaktadır. Yüce Allah, üzüm bağlarını bizlere neden bu kadar sık hatırlatmaktadır? Kur'an-ı Kerim bu konuda bizlere çok önemli hakikatleri öğretmektedir. Şimdi Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bizlere haber verdiği bu dikkat çekici hakikati birlikte tefekkür edelim. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Allah sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve her türlü meyveyi bitirir. Şüphesiz bunda düşünen bir topluluk için ibret vardır. Yine Yüce Allah başka bir ayette şöyle buyurmaktadır. Biz orada hurmalıklar ve üzüm bağları meydana getirdik ve orada pınarlar fışkırttık. Görüyoruz ki Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de üzüm bağlarını birçok defa bizlere hatırlatmaktadır. Bu ayetler bizlere çok önemli bir hakikati göstermektedir. Üzüm yalnızca yenilen bir meyve değildir. Bir tek dalda onlarca üzüm tanesi oluşur. Her salkım ayrı bir bereketi gösterir. Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemde üzüm taze olarak yeniyor, kurutuluyor, şırası çıkartılıyor ve insanların önemli geçim kaynaklarından biri oluyordu. Bu sebeple Yüce Allah, insanların her gün gördüğü bu nimeti örnek vererek onları nimetleri veren Rabbini düşünmeye davet etmektedir. Nitekim Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekinler, dallı ve dalsız hurmalıklar vardır. Hepsi aynı su ile sulanır. Fakat biz onların bir kısmını ürün bakımından diğerlerinden üstün kılarız. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir topluluk için ibretler vardır. Bu ayet üzerine biraz düşündüğümüzde çok dikkat çekici bir hakikat görüyoruz. Aynı toprak, aynı su, aynı güneş. Ancak ortaya birbirinden farklı tatlar, renkler ve nimetler çıkıyor. Bütün bunlar bizlere her nimetin arkasında Yüce Allah'ın sonsuz ilmini, kudretini ve rahmetini göstermektedir. Bizler de günlük hayatımızda bir üzüm tanesine, bir ağaca veya herhangi bir meyveye baktığımızda sadece onu yiyip geçmemeliyiz. Onu kimin yarattığını, nasıl yaratıldığını ve bizlere hangi hikmetleri anlattığını da düşünmeliyiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim bizleri yalnızca nimetlerden faydalanmaya değil, o nimetler üzerinde tefekkür etmeye de davet etmektedir. Bir üzüm tanesi bile Yüce Allah'ın sonsuz kudretine işaret eden büyük bir kanıttır. Bizlere düşen de bu işaretleri okuyabilmek ve nimetleri verene daha çok şükretmeye gayret etmektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.